Kahvaltı sever misiniz? O zaman doğru videodasınız. Gördüğünüz tüm lezzetleri az önce sizler için hazırladım. Sütaş labneyi kullanarak birbirinden farklı muhteşem 4 tane tarifim var. İsterseniz bir tanesini yapın, sofranızda yıldız hale getirin ya da benim gibi muhteşem bir sofra kurun. Öncesinde bir tane labneli muammara, yumuşacık, şahane bir tadı var. Sonrasında limonlu labne sosunun üzerinde şahane bir kahvaltı salatası. Zeytininden cevizine her şey var içerisinde. Tabii ki yumurtasız olmaz. Kocaman bir omletin içerisinde de labneli kış sebzeleri var. Bitti mi? Bitmedi. Kahvaltıyı yapıyoruz. Devamında keyfimizi sürdürmek için de şahane bir ballı labneli ponçik. Hadi başlayalım. Şimdi sizlere muhteşem bir muammara tarifi vereceğim. Sıcacık ekmeklerinizin üzerine sürebilirsiniz. İçerisine sebzenizi bandırabilirsiniz. Tadı muazzam ve yapımı çok hızlı. Hemen biber salçasını koyuyorum böyle büyük bir kaseye. Detaylı tüm ölçüleri de videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Biber salçasından sonra toz ceviz. Sonra ekmek kırıntısı. Burası çok önemli. Bayat ekmeğin fırında kuruttuğunuz kırıntısı olması gerekiyor. Tadını çok daha iyi veriyor. Galeta unu kullanırsanız yine olur ama tadı birazcık yavan olur. Biraz kimyon. Biraz sumak, toz kırmızı biber. Burada baharatlarda özgürsünüz. Sevmediğiniz ya da sabahları size ağır gelen baharatlar olabilir. Mesela kimyon gibi, birazdan koyacağım sarımsak gibi. Onları eklemeyebilirsiniz ama eklerseniz tadı muazzam oluyor. Tuzumuzu da ekleyelim. Pul biber, hafif ateşidir. Sarımsak ve bir yemek kaşığı kadar da tahin ekliyorum. Ve bunların hepsini birleştirecek olan son malzememiz sütaş labne. Güzelce karıştığından emin olun. Şöyle ezdirin. Bitti gitti. 5 dakika içerisinde hazır. Şimdi tadını tuzunu kontrol edelim. Bir aromasına bakalım. O koyduğumuz bütün baharatlar bir anda vuruyorlar. Şimdi birazdan bunu böyle çayın yanında hayatladığım zaman ağzım sulanmaya devam ediyor. O biber salçasının kuvvetli tadınıysa bir anda sütaş labne kırıyor ve yumuşatıyor. Muazzam olmuş. Şimdi ben bunu servis edeceğim. Hemen diğer tarife geçelim. Kahvaltı sofrasında güzel renkleri görmek de çok önemli. Şimdi sizlere böyle tabanda böyle limon kabuğuyla yaptığım şahane bir sütaş labneli sosun üzerinde. Evinizde ne varsa ama bende bugün reyhan var, taze nane var, maydanoz var, yeşil zeytin, mısır ve közlenmiş biberle hazırlayacağım şahane bir salata olacak. Öncesinde tabanımızı hazırlayalım. Sütaş labnenin üzerine yarım limonun kabuğunu da rendeleyeceğim. Güzel bir ferahlık verecek. Çok az da limon suyu sıkalım içerisine. Evet, limon suyunun birazını da üst kısmı için ayıracağız. Karıştıralım. Salatamızın tabanı hazır. Şimdi diğer malzemeleri doğrayabilirim. Közlenmiş biberim var. Buradaki malzemeler mecburi değil. Evinizde ne varsa kullanabilirsiniz. Çeşitliliği artırabilirsiniz. Birazını daha az, birazını daha çok kullanabilirsiniz. Şimdi de zeytinlerimizi de aynı şekilde ufak ufak doğruyoruz. Bir avuç da ceviz doğrayalım. Cevizi de koyduk. Sıra geldi yeşilliklere. Biraz reyhan. İçerisine birazcık da mısır. Of, rengarenk oldu. Birazcık limon suyu. Çok az tuz ve karıştıralım. Üf, çok güzel oldu. Evet, şimdi de tadına bakalım. Tabii ki sosumuzdan da koyalım üzerine. Ufak bir demo. Zeytinin ekşiliği, limon suyu, közlenmiş biber, taptaze yeşillikler ve yumuşacık böyle limon kabuklu sütaş labne ile birleşim muazzam olmuş. Bunun da servisini yapayım, omleti de yapalım.
Sıra geldi labneli sebzeli omletimize. Sebzeleri mevsimin en güzellerinden pırasa, ıspanak ve mantarla birleştirdim. Bu yapacağım yöntemle omletin içerisine sebzeler eklemek değil, öncesinde sebzelerimizi güzelce soteleyeceğiz, hafif dinlendireceğiz, sonra sütlaç labneyle karıştıracağız. Böyle büyük bir omletin arasında katlayacağız. Böylelikle hem daha güzel gözükecek hem de şahane bir lezzete ulaşacak. Tavamızın altını açtım yüksek ateşte. Önce içeriye mantarlar. Mantarların fazla su salmasını istemiyoruz, o yüzden önce yüksek ateşte yağsız olarak başlıyoruz. Pırasalarla beraber soteleyeceğiz. Biraz tuz atalım içerisine. Biraz karabiber. Çok az yağ ekliyorum. Mantarlar güzelce renk aldılar, pırasalar yumuşamaya başladılar. Şimdi yıkanmış, doğranmış ıspanaklarımızı içerisine koyuyoruz. Ispanaklar zaten hemen kendilerini bırakacaklar. Ve sebzelerimiz hazır. Şimdi sebzeleri ayrı bir kaseye alacağız. Tavamızı iyice sıyıralım çünkü aynı tavayı omlet için de kullanacağım. Bir havlu peçeteyle silebilirsiniz. Sebzeler ilk sıcaklıklarını kaybetsinler. Ondan sonra içerisine sütlaç labneyi ekleyeceğiz. Omletleri katladık mı iş bitti. Tavamızı silelim tekrar güzelce. Altını orta ateşte açtık. Yumurtalarımızı alalım ve çırpalım. Omlet yaparken size güzel bir püf noktası vereceğim. Yumurtalarınızı çırparken içerisine ne tuz ne de karabiber atmayın. Çünkü yumurtalar hemen hızlıca pişme işlemine başlar, renklerinde bozulma olur. Öncesinde yumurtalarımızı güzelce tavada pişirmeye başlıyoruz, sonra tuzluyoruz ya da hangi baharatı koyacaksınız. Yumurtanızın iyice çırpılması önemli. Şöyle kaldıralım, hafiften çatalda kaldı, hiç kalmayana kadar. Yumurtalarımız tamam. Şimdi tavamızın altını hafiften kıstık. İçerisine hem tereyağı hem de sıvı yağ birlikte atın ki tereyağınız hızlıca yanmasın. Böylelikle çok daha güzel bir taban elde edeceksiniz. Hemen tavamızın tabanını yağlayalım ve yumurtalar içeri. Şimdi kenarlardan ortaya doğru karıştırıyoruz. Böyle güzel, pofuduk bir omlet yapmak istiyorsanız beklemeyin. Beklerseniz taban çok fazla pişer, üstü pişmez. Şöyle. Hafiften böyle kabarıklıkları ya da böyle katlamaları gördükten sonra omletiniz olmaya başlamış demektir. Altını biraz kısıyoruz. Şöyle kenarlardan gezdirelim. Yaklaşık 2 dakika sonra omletimiz hazır. Evet, üzeri de hafiften böyle yumuşacık şekilde pişti. Dilerseniz çok daha fazla pişirmek istiyorsanız fırınlayabilirsiniz ama benim için bu kıvam çok güzel. Altını kapatıyorum. Şimdi tuzlama işlemini yapıyoruz. Biraz karabiber. Of, keşke kokuyu duyabilseniz. Şimdi yumurtamızı hemen tabağımıza alalım. Hazırladığımız sebzelerin içerisine sütlaç labnemi de koyup hemen katlıyorum. Hemen yiyelim. Bence güzel bir kahvaltı asla tatlısız son bulamaz. Şöyle güzelce kahvaltınızı yaparsınız. Sonrasında da böyle bir ne yesek, tatlı bir şeyler mi yesek dersiniz. İşte bu labneli, ballı ponçikler tam aradığınız tarif. Çünkü sofrada duracaklar, yanına çay, sonrasında içeceğiniz bir kahve yanında da muazzam gidecekler. Dilerseniz bunları akşamdan hazırlayabilir, sofraya gelmeden önce içlerini doldurabilirsiniz. Hamurumuz mayalı, böyle pofur pofur muazzam bir hamur. Öncesinde sütümüz var. Oda sıcaklığında tereyağımız var. 2 tane yumurta sarısı, toz şeker, instant maya, vanilya. Malzemeleri önceden hazırlayınca da yapması bayağı kolay oluyor. Bir parça tuz ve ilk başta çok az un koyuyorum içerisine ve bunları karıştırıyoruz. Şekerin eridiğini hissetmemiz gerekiyor bu ilk etapta. Şeker eridi ve artık elimle şeker tanelerini hissetmiyorum. Şimdi azar azar unu ekleyeceğim. Pürüzsüz bir hamur olana kadar da yoğurmaya devam edeceğim. Gördüğünüz gibi hamurumuzda şu pürüzsüzlüğü arıyoruz. Bu pürüzsüzlüğü yakalayana kadar hamuru yoğurmaya devam. Şimdi artık benim hamurum hazır. Kasemize geri koyduk. Üzerini streçleyeceğim. Yaklaşık 1 saat oda sıcaklığında mayalanmasını bekliyoruz. 1 saatin sonunda hamurumuz mayalandı.
Şimdi hamurumuzu merdane ile yaklaşık yarım santim kalınlığında açacağız. Sonrasında yuvarlak yuvarlak keseceğiz. Bunu bardakla kesebilirsiniz. Eğer ki bunun gibi böyle bir yapışmaz yüzeyiniz yoksa tezgahınızı çok hafifçe de unlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi muazzam oldular. Şimdi bunları tabii ki üzerine tekrar örteceğiz. Bir yarım saat daha dinlensinler, kabarsınlar, sonra fırına. Muhteşem kabarmışlar gerçekten. Şimdi fırınımı 150 derecede alt üst fanlı açtım. Atacağız fırına. Üstleri kızarana kadar yaklaşık 7-8 dakika pişireceğiz. ...150 derecede tam 8 dakikada muhteşem şekilde piştiler. İnanılmaz güzel kokuyorlar bu arada. Şimdi üzerlerine hemen erimiş tereyağı süreceğim ve sonrasında pudra şekerine bulayacağız ve birazcık oda sıcaklığında dinlendireceğiz. Güzelce şekerledik. Şimdi dinlensinler. Birazdan ballı ve sütlaç labneli şahane bir iç dolgusu hazırlayacağım. Balımızı karıştırdık. Şimdi ben bunu sıkma torbasına alıp içerisine sıkacağım. Ama eğer ki sıkma torbanız yoksa bıçakla keserek içerisine kaşıkla da koyabilirsiniz. Kendime de birazcık torpil geçtim ama önce size bir kıvamını göstereyim. Tadına bakmadan önce. Şöyle bakar mısınız? Yumuşacık içerisi. Tadına da bakalım. Muhteşem. İnanılmaz yumuşak ve o şekerliliğini bir anda sütlaç labneyle dengeliyoruz. Minik bir bal dokunuşuyla da şahane bir kahvaltı devamı tatlısı olacak. Gerçekten muazzam oldu. Yani burası çok çok güzel kokuyor şu anda ve hızlıca omletin tadına bakmak istiyorum. Dolu dolu. Hani malzemesine dolgun omletlerin hastasıyımdır. Mantarın tadı çok güzel, ıspanağın tadı çok güzel ama özellikle pişmiş pırasayla birleşmiş sütlaç labnenin tadı muhteşem ve o kabarık omletle birlikte ağzınızı dolduran hissiyatına bayılacaksınız. Dediğim gibi böyle benim gibi güzel bir sofra da kurabilirsiniz ya da bu tarifte de tek tek de kullanabilirsiniz. Mesela muammarayı alırsınız, yanına börek yapabilirsiniz. Patates kızartması yapabilirsiniz. Salatayla muammarayı yaparsınız, yine yanında farklı ürünlerle kullanabilirsiniz. Ya da bu yancıları yapmazsanız kendinize şöyle şahane büyük bir omletle de muazzam bir kahvaltı sofrası kurabilirsiniz. Ya da şöyle güzel bir ekmek kızartırsınız. Hemen şöyle muammaradan alırsınız. Oh. Kıvamı gerçekten çok güzel. Tadına da bayılacaksınız. Dilerseniz çay, dilerseniz portakal suyuyla muhteşem bir güne başlangıç yapacaksınız. Dördü de birbirinden lezzetli, dördü de çok keyifli tarif oldu. Mutlaka bu tariflerin ya hepsini ya da bir tanesini deneyin. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Bay bay.